Selamlar trader ve trader adayları ya da konuyla ilgisi hiç olmayanlar. Hepinize selamlar, ben Ceyhun. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle borsalarda yapılan en büyük hataları ve bu hataları nasıl kontrol edebiliriz, bu konulardan bahsedeceğim. O zaman hadi hep birlikte uyarılarımızı yapalım ve psikolojimizi kontrol altına alalım. Arkadaşlar, aslında herkes hangi borsa sistemi olursa olsun borsaya 1-0 yenik başlar. Şimdi Ceyhun kardeşim, videonun başında da bu denir mi diyebilirsiniz. Evet, denir. Çünkü ben sizin Ceyhun kardeşinizim ya da arkadaşınızım. Bunları ben demeyeceğim de kim diyecek? Birisinin artık sizi uyarması gerekiyor. Tam da bu video öyle bir video. Böyle dememin sebebi, aslında borsalara ilk defa aşina olan ya da YouTube'da çeşitli sosyal mecralarda borsalardaki kazanç oranlarını gören kişiler hemen borsaya girer girmez kendisinin de kazanabileceğini düşünür ve ben niye şimdiye kadar bundan mahrum kalmışım diye sektöre hemen atılmayı düşünür. Burada tabii ki bu şekilde düşünmesi insani olarak gayet normal. Ama arkadaşlar, bu kazançların tabii ki bir de perde arkası var. Bu durumlar hemen olmuyor. Belli bir tecrübeye, eğitime ve zamana ihtiyacımız var. Hemen borsaya gireyim, hemen paralara kazanayım gibi bir durum söz konusu değil. Sosyal medyada ve çeşitli pazar yerlerinde gördüğünüz videolar aslında sonuçlar. Kazanç sağlayan kişi o seviyeye gelene kadar tabii ki de birçok kayıp yaşadı. Sizler de bu sektörde ilerlemek istiyorsanız öncelikle kendinizi eğitmeniz gerekiyor. Ve kesinlikle ilk etaplarda mutlaka kayıplar yaşayacaksınız. Bundan dolayı demo hesapta uzun süre vakit geçirmeniz gerekiyor. Bu konunun fark ettiyseniz sürekli altını çiziyorum ve ilk gerçek yatırımınızda da küçük meblağlarla hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü gerçek yatırım ile demo hesap arasındaki en büyük etkenlerden biri devreye giriyor. Bu da ne arkadaşlar? Tabii ki de yatırım psikolojisi. Bazı durumların demo hesaptaki gibi gerçekleşmediğini zaten siz de gerçek hesapta fark edeceksiniz. Bir diğer konumuz ise eğitimsiz olmak. Nedense ülkemizde bu durum çok yaygın. Hiçbir zaman eğitim almak istemiyoruz. Yani kendimizi geliştirmek istemiyoruz. Hiç araştırma yapmak istemiyoruz. Direkt sonuç odaklıyız. Arkadaşlar, bu şekilde hiçbir alanda devam etmenizi önermem. Çünkü her zaman dolandırılmaya ve kandırılmaya müsait olursunuz. Eğer bir yatırım yapacaksanız illaki araştırma yapmalısınız. Bu teknik analiz ne oluyor acaba? Ya da temel analiz nedir? Kaç çeşit borsa sistemi vardır? Hangi stratejileri öğrenmem gerekiyor gibi araştırmalar yapın ve tecrübe kazanmaya çalışın arkadaşlar. Bu sadece borsa sistemi için geçerli değildir. Hayatın her alanı için geçerli bir konudur. Eğitiminiz olmadığı zaman kulaktan dolma laflarla veya söylentilerle hareket ediyorsunuz ve durum bu şekilde olunca da tabii ki de kötü son kaçınılmaz oluyor. Etrafınızda illaki duymuşsunuzdur. Forex olsun, kripto olsun ya da İstanbul borsası olsun, her borsada geçerli cümleler. Kardeşim, bizim bir arkadaş şunu aldı, sen de al. Katladığında çıkarsın. Bak. Kardeşim bak, bu hisse uçacak. Bunu mutlaka al. Kardeşim bak, arkadaşım biri parasını 3'e katladı. Sen de bu coin'e mutlaka gir gibi cümleler özellikle de bizim topluluğumuzda çok yaygındır. Hatta ben size daha da farklı bir şeyden bahsedeyim. Aynı zamanda da arkadaşlar, ben yabancı dilde de videolar paylaşmaktayım. Ve bu videolarımın altında da WhatsApp destek linkimiz mevcut. Ve her hafta beni üzecek durumlar yaşamaktayım maalesef. Mesela sizlerden gelen mesajlar genelde şu şekilde. Hocam, ben bir ayda ne kadar kazanırım? Hocam, videoları izleyecek zamanım yok. Ben paramı size versem siz kazandırsanız. Hocam, şu pariteye nereden girebilirim? Hocam, sizce burada buy işlem mi açmalıyım yoksa sell işlem mi? Gibi garip garip sorular gelmekte arkadaşlar. Ama yabancı bir arkadaşımız yazdığında ise bana ilk sorduğu soru şu. Hocam, ben videolarınızın devamını nereden bulabilirim? Veya ikinci sorduğu soru şu. Hocam, eğitim veriyor musunuz?
Adamlar bu mantığa alışmış. Bu durumlara şahit oldukça gerçekten üzülüyorum. Yani demek istediğim, belki de yapacağınız yatırım uzun zamandır, biriktirdiğiniz bir para. Tabii ki de bu parayı kontrol edebilmek için eğitimli olmanız ve bu alanda tecrübeli olmanız gerekir. Kontrolsüz bir şekilde paranızı kaybedince ben de çok üzülüyorum arkadaşlar. Ben sizin paranızı sizden daha çok düşünmek zorunda değilim. Yazık, günah. Herkes lütfen kendi parasına sahip çıksın. Lütfen. Neyse, bir diğer konumuza gelelim. Arkadaşlar, yapacağımız işlemlerin hepsi bir strateji doğrultusunda oluşturmamız gerekir. Yani gelişigüzel bir şekilde işleme giremeyiz. Her şey programlı ve kontrol altında olmalı. Ve duygularımızı tamamen işlem kararları verirken uzak tutmalıyız. O gün belki de başımıza kötü bir şey gelmiş olabilir. Ya da çalıştığımız iş yerinde bir şeye canımız sıkılmış olabilir. Belki evde eşinizle veya çocuklarınızla ilgili problemleriniz vardır. Tabii ki insanız arkadaşlar. Her şey başımıza gelmiş olabilir. Böyle durumlarda olabildiğince işlem açmaktan kaçınmanız gerekir. Çünkü bu duygusal karmaşa, emin olun, işlemlerinize yansıyacaktır ve sizlerin daha da buhranlı bir duruma sokabilir. Ben de böyle günlerde işlemlere girmemeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Piyasada fırsat hiçbir zaman bitmez. Problem yok. Ertesi gün her şey kontrol altında olduğuna inandığınız zaman devam edebilirsiniz. Aynı zamanda açtığımız veya açacağımız işleme aşık olmamalıyız arkadaşlar. Mesela gelişigüzel bir şekilde bu pariteye gireyim, ben bu pariteyi seviyorum, artık yükselmesi lazım diyemezsiniz. Ya da terste kaldığınız zaman nasıl olsa şu seviyeden döner, ben bu paritenin buradan döneceğine inanıyorum dememeniz gerekir. Yani işleme girmeden önce nereden satacağımızın belli olması gerekir ve hangi seviyeden sonra kol kesmemiz gerektiğini, hangi seviyelerde de kademeli bir şekilde satışlar yapacağınızı tasarlamış olmanız gerekir. Yani bir işleme girdikten sonra acaba ben bunun satışını nereye koymalıyım diye düşünmeyeceksiniz. Zaten bunlar planlanmış olmalı. Mesela destekten buy işleme girdiğiniz diyelim. İlk direnç seviyeniz sizin için uyarı noktası olmalı. Eğer paritenizin daha da artacağını düşünüyorsanız kademeli kar satışları yaparak da ilerleyebilirsiniz. Ama kesinlikle arkadaşlar şunu unutmayın. Hiçbir zaman piyasaya karşı açgözlü, hırslı veya heyecanlı davranmamanız gerekir. Çünkü piyasa size her zaman 1'e 10 verir ve bu her şeyde geçerlidir. Mesela siz bir hırslıysanız piyasa size 10 kat hırslı davranacaktır. Elinizdeki parayı almaya çalışacaktır. Siz açgözlüyseniz piyasa sizin elinizdeki parayı daha da açgözlü bakacaktır. Ve 1'e 10 olduğu için mutlaka ve mutlaka piyasa kazanacaktır. Hırsızdan kastım şudur arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız herhangi bir işlemde kayıp yaşadığı zaman battı balık yan gider hesabı, o zararını çıkarmak için birkaç işlem daha açıyor ve odak noktası zararını çıkarmak olduğu için ya analizinde yanlışlar yapıyor ya da fırsat gelmeden acele edip bu sefer elindeki ana parasını daha da eritiyor. Aynı durum açgözlü ve heyecanlı arkadaşlar için de geçerlidir. Çok heyecanlı olup hemen bir an önce paramı kazanayım artık deyip piyasanın içine balıklama dalarsanız bu sefer de piyasa size tokatını vuracaktır arkadaşlar. Ya da bu fırsatı kaçırıyorum, hemen buradan işleme gireyim tarzı heyecanlı tutumlarınız varsa lütfen bu davranışlarınızı baskılamaya çalışın ve hiçbir zaman da açgözlü davranmayın arkadaşlar. Bundan dolayı zaten işleme girmeden önce nereden satacağınızı da belirlemeniz gerekir demiştim. Çünkü işlem içindeyken orada gördüğünüz kar size yetersiz geliyor ve şunu diyorsunuz: fiyat şuraya gelsin, o zaman çıkayım. Sonra fiyat oraya geliyor. Tekrar diyorsunuz ki fiyat şuraya gelsin, buradan kesin çıkıyorum gibi cümleler sarf eden arkadaşlarımız var. Bu durum çok tehlikelidir arkadaşlar. Özellikle kaldıraçlı işlemlerde saniyesinde tüm karınızı kaybettiğiniz gibi likit olan arkadaşları da biliyorum. Dediğim gibi her şey sizin kontrolünüz doğrultusunda planlı bir şekilde. Yani burada
planlı kelimesinin altını çiziyorum arkadaşlar. Planlı bir şekilde ilerlemeniz gerekir. En önemli iki maddeyi sona bıraktım. Bunlar nedir? Tabii ki demo hesabın önemi ve stop loss koymak. Arkadaşlar eğitimlerinizi aldıkça, araştırmalarınızı yaptıkça ilk etapta demo hesapta işlemlerinizi açmalısınız. Sanki gerçek hesapla işlem yapıyormuş gibi titiz davranmalısınız. Nasıl olsa bu demo hesap deyip titiz davranmazsak kendimizi denemiş sayılmayız. Ve gerçek hesapta da daha kendimizi tanıyamadığımız için kayıplar yaşayabiliriz. Bazı arkadaşlar demo hesaptan gerçek hesaba geçmekte acele edip heyecanlı davranıyorlar. Lütfen arkadaşlar yaklaşık en az 1-2 ay demo hesapta vakit geçirerek kendinizi bu alanda tanıyın. FOMO etkisine giren çok arkadaşlarımız oluyor. Yani fırsat kaçıyor. Keşke bu işlemi gerçek hesapta açsaydım, bayağı kar yapmıştım diyerek. Bir an önce gerçek hesaba atılmak isteyen arkadaşlarımız oluyor. Sizlerin de bu şekilde fikirleri varsa lütfen sabırlı olun arkadaşlar. Nasıl olsa yıllardır forex sistemi vardı ve fırsatlar hep kaçıyordu zaten. Bir eksikliğini hissediyor muydunuz? Tabii ki hayır. Ama şimdi tanımaya başladınız. Şunu unutmayın arkadaşlar. Borsa sistemi aslında sabırsız insandan alıp sabırlı insana veren bir sistemdir. Bu her borsa sistemi için geçerlidir. Bir de bazı arkadaşlarımız 1-2 işlemi başarılı sonuçlandırdığı zaman ben oldum artık diyerek gelişimlerini önemsemiyorlar ve aynı zamanda işlemlerdeki hassaslıklarını ve titizliklerini göz ardı etmeye başlıyorlar. Nasıl olsa artık yapabiliyorum diye. Arkadaşlar hiçbir sektörde ben oldum artık diye bir şey dememeniz gerekir. Ben oldum dediğiniz alan bilin ki ufkunuz daralıyor demektir. Kendinizi sürekli yeni şeyler öğrenmeye açık halde bırakın. Tabii ki diğer en önemli konulardan bir tanesi de nedir? Stop loss koymak. Arkadaşlar videolarımın çoğunda genellikle stop loss'tan bahsederim. Sizce neden? Ben sizlerin kayıp yaşamasını mı isterim yoksa gerçekten sizlerin kazanç elde etmesini mi? Bazı arkadaşlarımız stop loss koyduğunda kayıp yaşayacağını düşünüyorlar. Arkadaşlar ben size bir istatistik vereyim. Ben şimdiye kadar stop loss koymadan bu sektörde düzenli kazanç elde edebilen adama hiç ama hiç denk gelmedim. Bakın bu kadar net konuşuyorum. Hiç denk gelmedim. Telefon elinizde bile olsa stop koymamış olsanız garanti veriyorum paranızı kaybedeceksiniz. Garanti diyorum, bu tecrübeyle sabittir. Kaldıraçlı işlemlerde stop koymazsanız paranızı kaybedersiniz. Hem de tamamını. İsterseniz 100 işlemden 99 tanesi başarılı olsun ama bir işlem stop koymadığınız için likit olsun. Şimdiye kadar kazandığınız paranın hepsi çöp olacaktır. Stop koyan ve planlı, sabırlı ve stratejilerle ilerleyen bir kişiye veya kuruma paranızı kaptırmış olacaksınız. Garanti veriyorum. Eğer stop koyma gibi bir huyunuz yoksa lütfen kaldıraçlı işlem yapmayın. Gidin o parayla sokak hayvanlarına yiyecekler alın ya da gidin evinize et alın ya da ne bileyim çoluk çocuk sevindirin. İnanın sizlere daha fazla katkısı olacaktır. Bu kadar net konuşuyorum. Dediğim gibi işlemlere gelişigüzel değil de yani kumar oynuyormuş gibi değil, belirli bir strateji doğrultusunda planlı bir şekilde ilerlemek gerekir. Stop seviyelerinizi iyi ayarlamanız, kar zarar dengelerini iyi kurmanız gerekir arkadaşlar. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı ve yol gösterici olabilmişimdir. YouTube'da bizim için abone olmanız, yorum yapmanız ve videolarımızı beğenmeniz çok önemli. Tıklayan elleriniz dert görmesin. Bu dersimiz ücretli eğitimimizin bir kısmıdır. Forex dünyasında ciddi bir yatırımcı olmak istiyorsanız ve kimseye bağlı kalmadan maaş alıyormuş gibi sabit gelir elde etmek isterseniz bu videonun açıklama bölümünde yer alan Forex Trader eğitimimize ulaşabilirsiniz. Bu eğitimin içeriğinde Forex dünyasında yaşadığım tecrübeleri ve kaybettiğim paraların sebeplerini, aynı zamanda piyasanın en püf noktalarını, en dikkat edilmesi gereken yerleri ve bütün bunlarla birlikte en kazançlı al sat stratejilerini, kendi uyguladığım formülleri ve
taktikleri sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda eğitimi satın alan arkadaşlarla birlikte sürekli fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Eğer sizler de yaptığımız kazançları, günlük paylaştığımız haber ve analizleri görmek isterseniz açıklama bölümünde yer alan Telegram kanalımıza ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Belki de şu anda hala çok şey kaçırıyorsunuzdur. Unutmayın arkadaşlar, bizimle olmadan da kazanabilirsiniz. Ama bizimleyseniz zaten kazanıyorsunuz demektir. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi. Hoşça kalın arkadaşlar. Ceyhun söyledi, hadi karar verin. Hadi aklını kullan, bize de kulak ver. Ceyhun'dan söylemesi, dinlersen tüyolara ve de bak uyarsan kazanırsın böyle kesin. O güzel zamanını bizle geçir, yok olur hayatının kötü lekesi. Çok zor şansın bize gelmemesi, karar ver Ceyhun'dan söylemesi.